ya bir kilise, manastır bir yapı vardı ya da bir han vardı. Ama burada han olma ihtimali düşük. Çünkü buradan yakından bir eski İpek yolu tarzında bir yol geçmiyor. Göz gibi. Şurası kesme yapılmış. Aynı göze benziyor. Ayağımla. Hoppa. Hadi bakalım. Ben küp bekliyorum arkadaşlar. Sizce ne çıkacak? Burada bir şey yok. Tamam şu. O. Bu ne? İşte. İşte burada. Bir saniye. En sevdiğim renk. İşte bu. Merhaba arkadaşlar. Ben Defineci Yener. Arazideyim. Videoya başlamadan hemen like atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra başlıyorsunuz izlemeye. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen size kısa bir bilgi vereceğim. Bugün önemli bir gün hepiniz için. Bugün araziye tek tek videosu yapmaya gelmiştim. Bir önceki videomda izlemişsinizdir. Giderken burada bir şüpheli nokta gördüm. Kendi bilgilerime göre, tecrübeme göre bir şey fark ettim. Onunla ilgili şimdi size güzel bir anlatım yapayım. Sonra da define videosuna başlarız. Arkadaşlar bakın tam şurada yaklaşık bir 30 metre arkada şöyle bir sırt var. Böyle yüksek bir alan düşünün. Üst kısmı komple kaya. Arkaya doğru kayalık devam ediyor. Aşağıda taş akıntısı var. Yani böyle dere gibi düşünün. İçi kaya dolu dere gibi düşünün. Burada taş kesme işlemi yapılmış. Yani ne demek? Bu civarda bir yapı var demek. Bunun aynısını ben Meolips Kilisesi'ni yaklaşık bir 6-7 video öncesinde izlemiştiniz. Meolips Kilisesi ile alakalı video çekmiştim. Analiz videosu. Arkadaşlar şimdi bakın burada aynı sistem. Şimdi bu bölge, aynı şehir olduğu için buradaki yaşayan medeniyetin işlemleri hemen hemen birbirine benzer. O yüzden bu videomda defineci arkadaşlar iyi dinlesin. Buradaki taş kesme işleminin sebebi şu olabilir. Bu civarda yakın yerde ya daha önce bir yerleşim vardı. İnsanlar yaşıyordu, evlerini yaptılar. Ya bir kilise, manastır bir yapı vardı ya da bir han vardı. Ama burada han olma ihtimali düşük. Çünkü buradan yakından bir eski İpek yolu tarzında bir yol geçmiyor. Bu bölgede mezarlık var arkadaşlar. Nekropol alanı var. Nekropolün yakınında kilise olma ihtimali de çok fazla. Benim tahminimce burada bir tane küçük bir kilise var. Şu karşındaki hemen tepe gibi yaklaşık bir 30 metre uzakta taş kesme işlemini yapmışlar. Bakın oradan patika aynen bu şekilde geliyor. Hala devam ediyor ileri doğru. Ben bu patikadan geldim. Baktım şu kısımda bir şüpheli noktayı görünce biraz geri geldim ama oraya gitmeye üşendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani o taş kesme işleminde daha sonra o taraftan geçersem bir videoya ekleme yaparım. Arkadaşlar bakın oradan kestikleri taşları katırlarla muhtemelen buradan taşımışlar. Tam şurada bir tane kilise inşa etmişler. Şimdi yavaş yavaş anlatayım, bir yandan da ilerleyelim. Bir de önce bir şurada alan taramayla bakacağım. Meolips Kilisesi'nde güzel sinyaller almıştım. Bakalım burada da aynı bir sinyal var mı? Orada çıldırmıştı alan tarama. Şuradan hemen çok güzel bir sinyal yakaladı. Şu taraftan 2 tane sinyal daha var. 3 tane. 2 3 Toplam 4 sinyal yakalıyor arkadaşlar. Buradan şuradan kuvvetli bir sinyal yakaladı. Bu yüzeye yakın muhtemelen. Bakın tam şurada. Muhtemelen bu yüzeye yakın bir yerde. Şu civarda bir sinyal var. Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi burada benim tahminimce kilise var. Şimdi bakın. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bu patika buradan geliyor. Burası var ya arkadaşlar bakir. Daha hiç ellenmemiş. Bir tane ne defineci gelmiş ne bir arkeolog gelmiş. Burada elini sürmemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle duralım ağacın dibinde. Buraya bunları bırakayım. Çantamı da çıkarayım. Size bakın anlatayım. Kilise yeri nasıl tespit edilir? Bununla ilgili of şu anda çok güzel bir yerde gördüm. Şüpheli bir nokta. Hepsini anlatacağım. Arkadaşlar bakın. Patika buradan geliyor. Bu şekilde geçiyor. Tamam mı? Şurası düz bir alan.
Buranın zemine bakıyorsunuz. Kesme taşlar var. Bakın arkadaşlar, yuvarlak değil, kesme. Şimdi mesela şu taş yuvarlak sayılır. Aslında bu da kesme taş ama bu taş yuvarlak sayılır. Biraz daha böyle yuvarlaksı bir şey olsaydı buradaki yapının doğal bir şey, hani buradaki kayaların doğal olduğunu tahmin edebilirdik. Ama buradaki taşlarda hep kesme işlemi var. Bak, görüyor musunuz? Kesilmiş taş. Oo, bak bak bak, işte arkadaşlar, net bir şekilde insan elinden çıkma bir taş düşünün. Görüyorsunuz mu? İşlem görmüş bir kaya. Bunlar ne demek arkadaşlar? Burada bir yapı var demek. Bak, hep taşlar böyle kesmeli. Yani yuvarlak, böyle doğal bir seyrinde gelmiş taşlar değil. Yani burada ne demek? Daha önce bir yapı varmış. Artık ev mi olur, han mı olur, kilise mi olur, manastır mı olur? Bir şey varmış burada. Zaten bu patika arkadaşlar 1000 senede geçse kolay kolay kaybolmaz. Buradan insan geçmese, ki defineci de olsa mutlaka geçiyor. Mesela ben geçtim bugün, tamam. Bu yol gene tekrar bir tazelendi. Ama insan da geçmese buradan, bir hayvan geçer, domuz geçer, çakal geçer, ayı geçer. Bu yol her zaman kendi tazeliğini korur arkadaşlar. Hiçbir zaman kapanmaz. Patikaları doğayla ilgisi olan insanlar iyi bilir yani. Şimdi patika buradan geçtiğine göre bunun ya sağında ya solunda bir yapı var demek. Sol tarafı nedir? Rampa. Burada yapı olma ihtimali düşük. Şu kısım tam düz. Ve şuraya bakın şimdi arkadaşlar. İyi izleyin. Şuradaki çukurluğu görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar, burası neden çukur? Burada bir yapı var. Yapının kalıntıları var. Burası zamanla toprak altında kalmış. Yüzeydeki kayalar dağılmış. Büyük bir kısmı da toprak altında kalmış. Çünkü senelerce bu ağaçlardan dökülen dallar, yapraklar sürekli toprağa dönüşüyor. Burası mesela diyelim ki 1000 sene önce burada bir kilise vardıysa 1000 senede burada toprak en az 1,5 metre yükselme yapmıştır. 1,5 metre toprağın altında burada nasıl bir yapı çıkar görmek lazım. Burası arkeolojik çalışma isteyen bir yer. Neyse, biz anlatmaya devam edelim. Bakın şimdi. Tam şurası. Arkadaşlar bak, şurayı görüyorsunuz mu? Bunların hepsi buradaki yapıya ait dağılan taşlar. Şu kısmı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir farklı bir tümsek. Yani doğaya böyle baktığınızda şu kısım dümdüz geliyor. Burada bir düzlük yapmış. Neden düzlük yapmış? Demek ki burada daha önceden bir yaşam varmış arkadaşlar. Yoksa burası dümdüz bu şekilde devam ederdi. Aşağıda bir daha bir düzlük yapıyor. 2 katman. Bir de tam şu altımızda bir düzlük yapıyor. Orada da taşlar var. Bu kesme taşların devamı orada da var. Ve patika biraz önce ben, çünkü videoya başlamadan önce inceledim her tarafı. Göreyim, emin olayım, ondan sonra anlatayım diye. Patika şu altta ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ben bir abimden dinlemiştim bu tür şeylerle alakalı. Çok bilgisi olan bir abim. Bana dedi ki, kilise varsa, gün yüzüne çıkmamış eskiden kalma bir kilise varsa bir patikası olur. Patikanın başladığı nokta bir taraftan başlar. Yani geliş noktası bir taraftır. Diğer taraf ya dereye gidiyordur su almak için, ya taş kesme işlemi yapıldığı yerdeki alana gidiyordur. Bir tarafı dedi çatal şeklinde ikiye ayrılır, o şekilde gelir. Yani birisi protokol yolu, birisi normal halkın geldiği yol. Şu aşağıda yol ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birisi geniş protokol yolu muhtemelen, diğer taraf dar bir kısım, orası da normal halkın geldiği yer. Şurada çatal yapıyor. Yani belki de kilisenin öncesi şurası toplanma alanı da olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Burada belki ufak bir mezarlık da olabilir, nekropol gibi. Ama kilise alanı kesinlikle burası arkadaşlar. Bunun bir altında bir daha düzlük var. Katman şeklinde. O düzlükte de hamam olma ihtimali var. Şu aşağıda bir tane kesin bildiğim bir mezarlık var, nekropol. Nekropole yakın mutlaka zaten kilise olur. Yani %80 diyelim, her nekropolün yanında kilise olacak diye bir kaydı yok ama yakınında mutlaka kilise olur. Nasıl ki bizim camiden cenazeye kaldırıp mezarlık çok uzanda olmaz, camiye mezarlığa götürürler, gömerler. Burada kilisede de cenazenin ayini yapılıyor. Neyse artık ne işlemleri yapılıyorsa buradan çok uzakta olmayan bir nekropole gömülür ölenler o zaman da. Şimdi çok da konuştuk, fazla da kafa şişirmeyelim ama bu bilgiler önemli arkadaşlar. Bunları size anlatayım ki yani siz de böyle bir yerle karşılaştığınızda bir kilise var mı yok mu, hiç insan eli değmemiş definecilerin kazmadığı bir kilise tespit ederseniz bu tür belirtileri göz önünde bulundurarak tespit yapabilirsiniz. Şurası çok kafama takıldı arkadaşlar. Bakın ne kadar videoda ne kadar belli oluyor bilmem ama burası her taraf dümdüz geliyor. Orası da rampa şeklinde iniyor. Tam şurası şöyle bir tümseklik yapmış. Sırt yapmış yani. Burada altında bir şey var.
ya büyük bir duvar gibi bir yer var ya da burada bir tünel olabilir, kaçış tüneli olabilir veya buranın bu kilisenin önemli papazların olduğu, gömüldüğü yer de olabilir. Ya da bir ihtimalle mahzen gibi kitapların, heykellerinin, malzemelerin, şarapların falan işte saklandığı odalar olabilir onun altında. Burası önemli bir nokta. Şimdi şu alt tarafı da göstereyim. Benim tahminimce burası kiliseydi. Hemen bu altıda hamam olma ihtimali çok fazla. Bakın. Böyle bir rampa gene devam ediyor. Alt tarafı yine düz. Şurası küçük bir alan. Ama buradaki kilise benim tahminimce küçük bir kiliseydi. Ufak bir yer. Çok fazla büyük değil. Oradan bir geniş yol geliyor. Hamam bence orada var. Burası kilise. Ve şu nokta, bakar mısınız arkadaşlar, bakın. Yani burası böyle düz bir alan düşünün ama tam şurası göçme yapmış. Buraya kazmaya başladığımızda altından artık kubbeler mi çıkacak, tüneller mi çıkacak? Burası en şüpheli nokta. Şuraya çalışma yapmak gerekir. Hiç cihazla bakmaya bile gerek yok aslında. Burada kazmaya başladığınızda dedektörle hem bir yapıya hem de malzemeye rastlama ihtimali çok fazla. Ben şimdi burada arkadaşlar bugün tek başımayım. Burada çalışma yapabilecek kapasiteye sahip değilim. Yanımda yeterince cihaz olarak yeterince malzeme var ama kazı çalışması için sadece levye, çekiç, çapa var. Onlarla da en fazla ufak tefek malzeme bulunur. Şimdi şuradan bir sinyal yakalamıştım. Kuvvetli bir sinyal. Burada bir duralım bakalım. Şöyle biraz daha ileri gideyim de. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Çok güzel bir yer yakaladım. Bugünlerde şansım yaver gidiyor. Şimdi burada patikanın başından şurada antenleri açayım. Buralarda bir yerde kuvvetli sinyal yakalamıştık. Bakın direkt yakaladı buradan. Şöyle devam ediyorum şu anda. Çok fazla sinyal var. Şu ilerideki tümseklere mi götürüyor acaba bizi? Hop, burada döndü. Buraya çekiyor arkadaşlar. Şimdi şu ağacık kıralım. Kurumuş. Gel. Bakın buraya hemen kilitledi. Şu antenleri biraz kapatalım. Elime çarpıyor. Bakın arkadaşlar. Burada evet. Kollarımı kayaya yaslamama rağmen burada kuvvetli bir şekilde dönüyor arkadaşlar alan tarama. Çok güzel bir şekilde sinyali aldı. Zaten bakın buraya şöyle bir yığma gibi öbek şeklinde kayalar var. Şurası ne? Burada kesme mi var? Oo, tamam. İşaretler de var. Bakın görüyorsunuz mu işareti? Arkadaşlar. Göz gibi. Şurası kesme yapılmış. Aynı göze benziyor. Şurada bir kanal gibi yer var. Ama şurası kesinlikle insan elinden çıkmış bir işaret arkadaşlar. Burada bir malzeme görünüyor. Alan tarama güzel bir tespit yakaladı galiba. Hemen çantamdan görüntüleme cihazını dedektörde çıkarayım. Buraya bir inceleyelim bakalım. Bir şey varsa çalışma yaparız arkadaşlar. Çantamızı çıkaralım. Şuraya bir hemen görüntüleme cihazıyla bakayım önce. Cihazımızı açalım. Bluetooth açık mı? Açık. Sabahtan beri geziyorum. Sabah bir tek videosu yaptım. Bluetooth'u açık bırakmışım. Şimdi bağlantı diyelim. Cihaza bağlandı. Canlı tarama. Pinpoint modu. Şu şekilde kalibrasyon yapıyorum. Tam burada kalibrasyon yaptım arkadaşlar. Şöyle gezdirelim. Alan tarama burada güzel kuvvetli sinyal aldı. Bakın. %95 yapıştırdı. Şöyle gezdirelim etrafına. Boşluk veriyor altta. Bir yandan. Ama zayıf veriyor arkadaşlar boşluğu. Normaldir. Kaya aralarındaki boşlukları alıyordur. Şurada tam
kayanın bu kısmına doğru. Tam şurada güzel kuvvetli sinyal aldı arkadaşlar. Buraya hemen bir çalışma yapalım. Çok fazla uzatmayalım videoyu. Bakalım bir şey var mı yok mu hep beraber göreceğiz birazdan. Cihazımızı kapadık. Evet. Eldivenleri nereye koyduk? Şuraya pointer'da fırçayı da çıkaralım da başlamışken. Nasıl anlatayım pişmanlığımı, sensiz ne haldeyim, sorma sorma. Bugün keyfim yerinde arkadaşlar. Sabahtan güzel bir malzeme yakaladık. Neşem yerinde, keyfim yerinde. Evet arkadaşlar, videoya başlıyorum. Maceraya hazır mıyız? Ben hazırım. Sizi bilmiyorum. Siz de hazırsanız çekirdeğinizi, çayınızı alın. İzlemeye başlayın. Şimdi bu kayaları buradan bir kaldıralım. Gerekse altına bir dedektör tutarım. Yakında bir görünürde malzeme yoksa. Ama çok derinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü görüntüleme cihazı pinpoint modunda güzel sinyal aldı buradan. Bu taşların böyle yığma gibi yapılan taşların zaten şüpheli olduğu belli. Burada bir işaretimiz var. Son nokta işareti tarzında. Kaya oynamıyor bile. Şu taşı da alalım. Bu da boşta. Hadi bakalım. Kesme taş işlem görmüş. Güzel. Şöyle temizleyelim, iyice açılsın meydanlık da. Ona göre videomuz da güzel olsun değil mi? Hep beraber izleyelim bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar burası kilise alanıysa eğer, burada var ya neler vardır neler bu civarda. Evet, taş oynuyor şu anda. Tamam. Oynadı arkadaşlar. Çok da büyük değil ama buraya işaret olarak konmuş galiba. Oh, yok. Şöyle. Ayağımla. Hoppa. Hadi bakalım. Açtık. Şimdi arkadaşlar bu ne? Horasan gibi bir kısım çıktı alttan. Bakar mısınız arkadaşlar? Dolgu demek işte bu demek. Görüyorsunuz mu? Bence burada bir saklama var. Saklama yapılmış. Mineraldeyse eğer tepkilerimiz, cihazların tepkileri mineraldeyse burada güzel bir saklama var galiba. Kiremit parçaları da mı var ne? Kırmızı kırmızı
renk çıkıyor taşlara denk gelince. Evet arkadaşlar, burası dolgu. Bence burası dolgu. Dolgu dediğimiz şey şu arkadaşlar, yani buraya bir malzeme saklandıysa eğer, kapatırken taşla toprağı bir arada atmışlardır. Kolay kazılmasın ve burası dağılıp da kendi kendine açılmasın diye. Taşla beraber toprağa atmışlarsa ona dolgu deniyor. Bilginiz olsun. Taşı kaldırınca yeri de karıştırdım ha. Sinyali nereden aldı arkadaşlar? Şu kısım mıydı acaba? Bir de şimdi burada böyle işlem yaparken bir kiremit parçası çıkarsa var ya, anlattığım her şey %100 garantili olacak. Konumla vermiyorum sakın. Defineciler buraya hücum ederler. Buradan kiremit parça çıkma ihtimali düşük de dolgu olduğu kesin. Şu olay dolgu arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Biraz şöyle kazayım da ondan sonra dedektörle bakacağım. Yakın mesafede bir şey varsa zaten görünür. Etrafta kimse var mı? Yok. Dağ başındayız, kimse olmaz ama defineciyiz işte arkadaşlar. Alışkanlık, etrafa bakmadan olmuyor. Hayvan gelir, insan gelir, jandarma gelir. Çukuru biraz şöyle az bir şey genişleteyim de dedektörü sallarken mesafe olsun. Sabah çektiğim videoda birazcık problem olmuştu o. İstediğim gibi olmadı.
Şu dedektörü bir hazırlayayım. Şu levyeyi uzaklaştıralım da dedektör onu ötmesin arkadaşlar. Şimdi burada dedektörü açalım. Rutuş Atrex arkadaşlar dedektörümüz. Alttaki mandalı çekiyorum. Tam şurada bir mandal var. Şu. Görünüyor mu? Sonrasında havaya kaldırıyoruz. Topraklama tuşuna basıyorum. Toprak ayarı tuşuna. Bir daha mandala basıyoruz. Toprak ayarı başlıyor. 1 2 3 4 5. Toprak koşulları 88.8. Şimdi arkadaşlar genel aramada şurayı bir gezdirelim. Kazdığımız yerde bir şey var mı yok mu? Bir şey yok. Aha. Bakın arkadaşlar burada sinyali yakaladı. Bak şöyle yapacağım. Dedektörü tam istediğim gibi yine sallayamıyorum. Şu kısmı dedektörü sallamak için şu anda şu kısmı düzledim. Bakın bir daha alayım şimdi elime dedektörü. Burada izleyelim olayı. Tam burada bakın. 63. 63 ile 75 arası verdi. Rakamsal değer. Son çektiğimde 66. Şimdi dedektörü kapatayım. Doğru noktada ilerliyor şu anda. Tam şu orta kısma doğru çalışmaya devam edeceğim. Buradan böyle geniş geniş açalım bakalım. Taşın altında bir küp yakalamayalım şimdi. Şöyle ufak bir küp çıksa içinden böyle bir 20-30 tane para. Çok güzel olur. Hep hayal kuruyoruz ama hayaller Paris, hayatlar. Söyleyin arkadaşlar. Hayatlar ne? Ben küp bekliyorum arkadaşlar. Sizce ne çıkacak? He? Ne çıkabilir acaba? Güzel bir saklama var sanki burada. Toprağın halini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kökler ve sertlik. Gayet doğal bir şekilde ilerliyor şu anda. Arkeolog bir arkadaşım demişti. Toprağı kazmaya başladığında tek renk gidiyorsa devam etme, bırak. Toprak renk değiştiriyorsa devam et demişti. Mutlaka orası işlem görmüş. Şu anda alttan kahverengi toprak, sarı toprak. 3 renkte bir toprak devam ediyor şu anda. Zaten çıkan, bakın rengi görüyorsunuz mu? Farklı renk. Al bir şey daha alayım da ondan sonra pointerla bakacağım.
Bakın açık kahverengi, koyu kahverengi 3 renk toprak devam ediyor. Sesler geliyor sanki etraftan ama kazdığımız yerde üçgen kazdık. Pointer'a bakalım mı bir? Aha. Tam şurada. Hop. Bakın tam burada. Bak şöyle şuradan gezdiriyorum. Pointer'ı hop burada öttü. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şuraya da bakalım. Tam şurası. Oo, çok güzel. Bakın bakın bakın. Bir dakika. Çok yaklaştık galiba. Fırçayla yok. Daha sert burası. Fırçayla açılacak gibi değil. Bu ne? Ulan otmuş, sarı bir şey çıktı zannettim. Şuraya şöyle etraftan başlayalım. Şöyle derinleştirmeye. Hadi bakalım. Küp mü geliyor? Küp mü? Adam diyor videoyu stopladın. Arkadaşlar şimdi burada stoplama var mı? Yok. Yani videonun başlarında stopluyoruz ama çalışmaya başladıktan sonra kolay kolay video stoplamıyorum ben. Ya şarj bitmiş olur ya bilmem ne olur. Telefon çalmıştır. Acil bir durum olmuştur. Mecbur stoplarız arada ama yani şu anda bakın arkadaşlar tek parça halinde devam ediyorum videoya. Siz en başından beri izlediniz. Hadi geçtim stoplamayı. Şu an stoplasam bile ne fark eder? Bakın ağaç kökleri. Ben buraya gelip de 30 sene önce mi sakladım yani malzeme? Şuraya bir şey saklamış olsam en az 30 sene geçer üzerinden. Görüyorsunuz değil mi? Yani video, inanmayan başından sonuna kadar izlesin. Burada ne mana bulurlar bilmiyorum artık. Gördünüz mü toprak kaç renk? Ulan bunları attık ama dur şuraya bir bakalım pointerla. Çünkü bayağı yaklaşmıştım. Malzemeyi göndermeyelim. Burada bir şey yok. Tam şu. O. Ne oldu? Cihaz kapandı. Ne böyle oldu? Heh. Bu ne? İşte. İşte burada. Bir saniye. Hemen geliyorum. Arkadaşlar izleyin şimdi. Geliyor. Hoppa. Bak 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 bak. Arkadaşlar mevzuyu görüyor musunuz? Nasıl? Şunun güzelliğine bakın. Sarı. En sevdiğim renk. Gel bakalım sen buraya. Gel gel gel. Gel. Hop. Aha ayrıldı işte burada. Vay 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 of. Şuna bak. Arkadaşlar kolye ucu değil mi bu? Çok güzel kocaman bir kolye ucu. İşte bu yakaladım. Buraya koyalım hemen. Pointer'la bakalım. Başka bir şey var mı? He? Tam şuradan çıktı. Ulan küp bekliyorduk ama güzel bir kolye yakaladım. Nasıl? Başka bir şey yok galiba. Şöyle yapalım hemen. Hemen şunu uzaklaştıralım. Bunu uzaklaştıralım. Şimdi dedektörü alayım ben. Hemen şuraya bakalım. Arkadaşlar hemen şöyle çalıştıralım cihazı.
Sinyal gitti. Niye gitti? Sinyal burada. 77-90 arası güzel sinyalimiz var. Arkadaşlar. Malzeme şurada. Hemen malzemeyi buradan alalım. Uzaklaştıralım şöyle. Buraya bir daha bakalım. Bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu çok değerli bir şey demek ki tek parça halinde saklanmış buraya. Şimdi onu güzelce temizleyeceğim. Size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Az sabredin. Şöyle buraya oturalım. Gel bakalım sen. Of be arkadaşlar çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. Şuna bak. Vay çok iyi be. Hayran kaldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayağı da büyük ha. Filmde diyor ya arkadaşlar. Güzel bir malzeme yakaladım. Nereden baksan 75 gramı var. Büyük para yaptım uyandırayım. Arkadaşlar büyük para yaptım uyandırayım. Bakın şuna bakın. Sarı he. He? Bir güneşe denk getirsek de parlasa şöyle. Oo bak 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 nasıl parlıyor. Sarıyı görüyorsunuz mu? En sevdiğim renk. İşte bu. Çok güzel. Güzel bir kolye ucağı. Kolye ucudur herhalde arkadaşlar. Şuna bakar mısınız böyle? Bayan kolyesi galiba. Wow, çok iyi be. Arkadaşlar kilisenin civarında güzel bir saklama. Burası benim tahminimce kilise arkadaşlar. Videonun başında dinleyenler, sonuna kadar videoyu dinleyenler güzel bilgiler aldı. Ben de buradan güzel bir malzeme aldım. Şöyle iyice göstereyim size. Sarının parlayışını ama baksanız arkadaşlar el işlemesi. Üzerindeki işçilik bile belli yani. Çok iyi. Bunu hemen ne yapalım arkadaşlar? Cebe. Define cebimize koyalım şuraya. Bakın şimdi. Tam şu kaya. Son nokta işareti vardı burada. Şurada kesmesi vardı hemen. Tam bunun üzerindeydi. Yanında yığma gibi öbek şeklinde taşlar vardı. Zaten şüpheli nokta ama tabii arkadaşlar ne kadar şüpheli de olsa cihazlarla, alan taramayla veya bir dedektörle bakmadan çalışma yapılmaz. İnsan boşa çalışma yapar. Yani her gördüğümüz yeri şüphelenip kazarsak yani çok yoruluruz. Boşa kazı yapmış oluruz. Cihazlar ne yapıyor arkadaşlar? Cihazlar her zaman söylediğim gibi cihazlar define buldurmaz. Cihazlar bize yardımcı olur. Ama tabii bu işte cihazsız olmaz kesinlikle arkadaşlar. Çünkü böyle dağda gezip de oraya buraya şüphelendim deyip kazmak öyle bir şey yok yani. Pirinç tarlasında, pirinç çuvalında bir siyah taş aramak gibi bir şey olur. Şimdi buraya ne zaman gelirim bilemeyeceğim. Çünkü bu videodan sonra mutlaka eşkıya belgelerine devam edeceğim. 5. bölümde kalmıştım. Bundan sonraki videom eşkıya bölgesindeki belgelere devam olacak. 6. bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü belgede benim kayıtlı belgelerde kayıtlı bir şekilde malzemelerin tek tek noktaları var. Onları tek tek belgeye göre bulup çıkartma işlemi yapıyorum. Onları da sizinle paylaşıyorum. Videolarda izliyorsunuz. Şu tarafta kalıyor arkadaşlar. O eşkıya bölgesi dediğim yer saklamaların yapıldığı 25 belgelik bölge tam şu aşağıda parmağımın ucunda. Yaklaşık buradan bir 500 metre falan uzaklıktadır en fazla. Burası da o bölgenin yakınındaki kilise noktası arkadaşlar. Benim tahminimce burası kilise. Şu çukur kısımdan ilk cihazlarla bakmaya başlayacağım, incelemeye başlayacağım. İlk çalışmam şuradan olacak. İkinci çalışma tam şurada. Şöyle bir tümsek var sırt şeklinde. Orası çok şüpheli bir nokta. Yani dümdüz böyle bayır aşağı gelen toprak orada niye böyle bir tümsek yapsın? Niye böyle bir sırt yapsın? Yani şüpheli nokta orası. Buradan böyle bir patika gidiyor. Aşağıda yol ikiye ayrılıyor. Videonun başında anlatmıştım. Neyse fazla uzatmayalım. Artık yavaş yavaş sonlandırayım. Güzel bir çalışma oldu. Güzel bir maceraydı arkadaşlar. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Eşkıya belgelerine devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.